Hadi bugün o bildiğimiz, alıştığımız grafiklerin, verilerin soğuk dünyasından bir anlığına uzaklaşalım. Onun yerine bir edebiyat devinin son günlerine, o en ham, en filtresiz anlarına dalacağız. Charles Bukowski'nin zihnine, onun kendi kelimeleriyle açtığı bir kapıdan giriyoruz şimdi. Gelin Charles Bukowski'nin dünyasına şöyle bir adım atalım ve onun en sadık yoldaşıyla tanışalım. Ölümle. Bakın ne diyor. Ben ölümü sol cebimde taşırım. Bu cümle öyle lafın gelişi söylenmiş bir şey değil. Aslında onun bütün varoluş felsefesini, hayata bakışını özetleyen paslı bir anahtar gibi. Peki, Bukowski'nin bu karmaşık felsefesini çözmek için nereden başlamalı? Sanırım ilk durağımız onun her gün sığındığı o tuhaf mabet, yani rutin ve çürümenin iç içe geçtiği o kutsal alan olmalı, hipodrom. Evet, hipodrom. Bukowski için burası sadece atların koştuğu, paraların kazanılıp kaybedildiği bir yer değildi. Çok daha fazlasıydı. Adeta hayatın ölümle flört ettiği, umudun ve çaresizliğin aynı anda sahne aldığı, insanlık komedisinin en ham, en filtresiz haliyle sergilendiği bir tiyatroydu. Her gün oradaydı, evet. Ama bu bir heyecan arayışı falan değildi, sakın yanlış anlaşılmasın. Bu neredeyse kutsal bir ritüeldi. Gündüzü bir şekilde atlatmanın, sağ salim bitirmenin ve asıl önemli olan geceye, yani yazmaya ulaşabilmenin bir yoluydu. Yazabilmek için inşa ettiği o kırılgan kalenin temel taşıydı adeta. İşte Bukowski'nin kendini ve sanatını korumak için kurduğu o sığınak tam olarak buydu. 4 adımdan oluşan bir döngü düşünün. Birinci adım hipodromun o insan kalabalığına katlanmak. İkinci adım o kalabalıktan kaçıp kendi yalnızlığına sığınmak. Üçüncüsü Macintosh'un başında teselli bulmak. Ve son olarak Mahler eşliğinde kelimelerle büyük kumarı oynamak. Her bir adım bir sonrakini besleyen kırılmaz bir zincirin halkası gibiydi. Hipodrom, evet, onun için bir nevi panzehirdi. Kontrollü bir dozda insanlık alıyordu orada ama o kapıdan dışarı adımını attığı an, işte o zaman işler değişiyordu. Dünyanın geri kalanı sanatını boğmakla tehdit eden, yorulmadan püskürtmesi gereken bir saldırıya dönüşüyordu. Şu sözlerine bir bakın. En iyi okur ve insan beni yokluğuyla ödüllendirendir. Şimdi bu ilk bakışta bir kibir gibi gelebilir değil mi? Ama aslında öyle değil. Bu bir hayatta kalma manifestosuydu onun için. Çünkü yalnızlık o bir tercih değildi. Yaratıcılığını besleyen hayati bir yakıttı. Ve bu yakıt sürekli tükenme tehlikesi altındaydı. Mesela kapısına kadar gelen genç hayranlarını nasıl geri çevirdiğini anlatır. Sebebi kibir miydi? Hayır. Aslında bu sanatını korumak için geliştirdiği bir savunma mekanizmasıydı. Biliyordu ki kapısındaki o insanlar onun ruhundan damıttığı kelimeleri değil, Bukowski efsanesinden bir hatıra fotoğrafı istiyorlardı sadece. Ve bu durum sadece kapısındaki hayranlarla sınırlı değil. Mesela bir film galasında sahne değişiyor, mekanlar lüksleşiyor belki ama oyun hep aynı. Onun için bütün bunlar sadece enerjisini emen, o değerli yazma arzusunu körelten anlamsız bir gürültüden ibaretti. Ve işte bütün meselenin özü aslında bu cümlede saklı. İnsanlar içimi boşaltır, depomu doldurabilmek için onlardan uzak durmalıyım. Her şeyi özetliyor değil mi? Yani bu inziva onun yakıtıydı. Gece masanın başına oturup o cehennemin içinden bir şeyler damıtabilmek için ödemesi gereken bedeldi. O karanlık dünyaya bir nevi giriş biletiydi. Peki, tüm bu kaçış, kendine dayattığı bu sürgün ne içindi? Bütün bunların sonunda ne vardı? Cevap tek bir kelime, yazmak. Ama onun için yazmak öyle okullarda öğretilen cilalı bir zanaat değildi. Hayır, ruhunu masaya koyduğu, sonu belirsiz, yüksek riskli bir kumardı. Kendi yazma eylemini nasıl gördüğünü, başkalarından nasıl ayırdığını şu karşılaştırmada çok net görüyoruz. Bir yanda alışılagelmiş kalıplar, onay arayışı, çamurda yürümek var. Diğer yandaysa Bukowski var, ateşler yakan, ölümle dans eden, kelimelerle kumar oynayan. Ve diyordu ki, kanamıyorsan ruhun yok demektir. Sanat dünyasında o çok sevilen bir klişe vardır ya, acı çeken sanatçı miti. Bukowski buna şiddetle karşı çıkıyordu. Yazıyı yaratan acı değildir, yazar derken aslında iradenin altını çiziyordu. Acı, evet, bir ham madde olabilir. Ama o kaosu alıp ona bir şekil veren, onu sanata dönüştüren irade, yazarın ta kendisi. Bu felsefesi, kullandığı araçlara bakışında bile kendini gösteriyor. Mesela yeni aldığı Macintosh bilgisayarını nasıl savunduğunu bir görseniz, eski daktiloyu çamurda yürümeye benzetirken, Macintosh'u uçmak olarak görüyordu. Onun için mesele otantiklik pozu kesmek değildi.
Mesele düşüncenin en hızlı, en ham şekilde kağıda dökülmesiydi. Ve hipodrom, insanlardan kaçış, kelimelerle oynanan o büyük kumar. Bütün bu yapının üzerinde gezinen tek bir büyük gölge vardı. Bukowski'nin asla yüz çevirmediği, hatta sol cebinde taşıdığını söylediği o nihai gerçek, ölümlülük. Peki, Bukowski'ye göre asıl trajedi ölüm değilse neydi o zaman? İşte bu soru onun günlüklerinde bir neşter gibi modern hayatın tam kalbine saplanıyor. Ve cevap çok net. Korkunç olan ölüm değil, yaşanan ya da yaşanamayan hayatlardır. Onun için asıl trajedi bir hayatın son bulması değildi. O hayatın hiç yaşanmamış olmasıydı. Çevresindeki insanların o tek şanslarını nasıl anlamsız rutinlerle harcadıklarını gördükçe, onların ölümünün bir trajedi değil, sadece sıkıcı bir hayatın kaçınılmaz bir sonucu olduğunu düşünüyordu. Yani ölümü korkulacak bir düşman olarak görmüyordu. Tam tersi. Bir yakıt kaynağıydı onun için. Yaklaşan son ona korku değil, bir aciliyet duygusu veriyordu. Devam etmek, oyunda bir sonraki hamleyi yapmak için sürekli bir hatırlatıcıydı. Her kelime yaşanmış bir hayata bırakılan bir kanıt gibiydi. Ve işte Bukowski'nin bize bıraktığı o son, zihnimizde çınlayan paradoks da bu cümlede saklı. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz. Ne sirk. Bunu bilmek birbirimizi daha çok sevmemiz için yeterli bir neden olmalı ama değil. Ortak kaderimizi bu kadar net görüp de bu bilgiyle hareket edemeyişimize dair o derin hayal kırıklığı. Sanırım onun dünyasından ayrılırken aklımızda kalan en güçlü yankı da bu oluyor.